Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel saten bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hadi hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım, hazırladım. Şu anda şişimde 22 ilmeğim var. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 6 ilmek olması gerekiyor. Şu şekilde ayarladım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz. 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra 4 ilmek ters. 3, 4. 4 ilmek ters. 3 ilmek düz, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters örerek devam ediyoruz. Şöyle 4 ilmek düz oldu. Tekrar 4 ilmek ters. 4 ters ilmek, 4 düz ilmekle sıramı tamamladım. Sıra başında 4 düzle başladım. Sıra sonunda 4 düzle tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 4 düz ilmek. Bu 4 ilmeğimiz haroşa olacak. Arka yüzünde, ön yüzünde düz örüyoruz. Geldim buradaki 4 düze. Bunları da yine düz olarak örüyorum. Yani 3. sıra ön yüzünde yine ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. Şu tırnağımdaki leke de arkadaşlar içinden şöyle bir kanama olmuş, tırnak altından. Şöyle çirkin görünüyor ama yani yapacağım bir şey yok. Kirli gibi görünüyor ama tırnak altından biraz bir kanama olmuş orada. Evet, sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem yine 4 ilmek düz, 4 ilmek ters. Şu haroşa olan kısmı 4 ilmek düz ördüm. Devamındaki 4 ilmeğimi de ters örüyorum. 3, 4. 4 ilmek de burada ters olarak ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Haroşalarımı düz, diğer ters olan 4 ilmeğimi de ters örüyorum. 4 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. sıramızı tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 4 düz, 3, 4.
4 ilmek düz ördüm. Geldim buradaki 4 düz ilmeğe. Ortadaki yani ikinci ilmeğimi sağa doğru alacağım. Bakın birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi ön taraftan tekrar sol şişime taktım. Bunun ikisini bir alarak düz ördüm. Yani sağa doğru kestim. Bu iki ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Şöyle ortada 2 artırma, 2 ilmeğimizi sağa doğru, 2 ilmeğimizi de sola doğru kesmiş olduk. Devamında 4 düz ilmek, 3 4 düz ilmek ördüm. Yine bu 4 düz ilmeğe gelince 2 ilmeğimi sağ tarafa keseceğim. Ben ilmeklerin yerini değiştirdim ve 2 ilmeğimi sağ tarafa doğru kestim. Devamında 2 artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak sola doğru kestim. Ortada bakın 2 tane artırmamız var. Devamında 1, 2, 3 ve 4 düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 4 düz ilmek. Bu haroşa olan ilmeklerimi yine düz olarak ördüm. Devamında ters olan ilmeğimi ters ördüm. Bu iki artırmaya gelince birinci artırmamı şu şekilde ters ördüm. İkinci artırmamı da düz ördüm. Şöyle bir ters bir düz oldu. Bu ortadaki artırmalarımız. Kenardaki ilmeğim de ters. Yine bu 4 ilmeği de bu şekilde yapmış oldum. Devamındaki 4 düz ilmek. Buradaki 4 ilmeğe gelince birincisi ters. Birinci artırma yine ters. İkinci artırma düz. Son ilmeğimi de yine ters örerek 4 ilmeğimi tamamladım. Sıra sonunda 4 düz ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Şöyle bir görüntümüz oldu. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. 7. sıra ön yüzünde. Evet. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bütün ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. 8. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Bu şekilde modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. İlmek sayımız da 8 ve 8'in katları artı 6 ilmek olması gerekiyor. Evet. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın model ilerledikçe tabii ki kendini gösterecek güzel modellerden. Şöyle modeli bir kez daha kuracak olursak burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. İsterseniz birinci sırayı beraber kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İkinci kez kuruyoruz modeli. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz.
birinci sıra ön yüzünde düz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum ben. Birinci sırayı düz örerek kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Model şöyle dediğim gibi 8 ilmekten oluşuyor. Şuraya kadar bir model, buraya kadar bir model. Sonuna da 6 ilmek eklediğimiz 4 burada, birer tane de kenar ilmeğimiz. Yani her modelimiz 8 ilmekten oluşuyor. 8 sıradan oluşan bir model. Modelin arka yüzü de şöyle. Daha fazla uzatmayayım. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek kurabilirsiniz. Birinci sırayı düz örerek kurduk. Bir parçada daha önce hazırladım. Aynı ipi kullandım. Aynı kalınlıkta şişle yaptım. Şöyle bunu da lastiksiz yaptım. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak arkadaşlar. Bakın şöyle gayet güzel, şöyle gösterişli bir model. Arka yüzü de şöyle her iki tarafında rahatlıkla kullanılabileceği güzel modellerden. Kenar ilmeklerimiz şöyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntü elde edersiniz. Şöyle her açıdan göstereyim size. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, gösterişli. Yapımı da oldukça kolay. Bu modelden yelek, hırka, süveter yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Atkı, bere, bebek battaniyesinde hepsinde kullanılabilecek güzel modellerden. Bakın şöyle aralarda da kalp görüntüleri oluşuyor. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.